gün ışığında çok net anlayacağız. Burası çok böyle altın sarı. Yani turunculuk neredeyse yok. Gayet başarılı görünüyor. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle efsane bir videoda daha beraberiz. Hatta bir video serisinin başındayız. Eğer marketten aldığınız herhangi bir açıcı setiyle saçınızı açmayı düşünüyorsanız bu video serisini izlemeniz gerekiyor. Çünkü piyasadaki marketlerdeki bütün açıcıları denemeye karar verdim. Nerede? Tabii ki kendi saçımda. Bugünün iki açıcısı daha önce kullandığım Neva Blonde ve tabii ki viral olmuş ve çok kullanılmış olan Palette'nin Deluxe serisinin açıcısı. Bu açıcıyı daha önce kullandım. Hep kullandığım açıcı aslında. Ne yaptığını biliyorum. Ne kadar sürede, ne kadar açtığını, ne kadar yıprattığını ama bunu bilmiyorum. Fiyat farkını da inceleyeceğiz. Kaç tona kadar açıyor, gramajlarını hepsini anlatacağım ve saçımda uygulayacağım. Neva Blonde'u hazırlarken zaten çok kolay. Bu açıcıyı döküyorum. İçine de oksidasyon kremini koyuyorum. Karıştırıyorum. Bunun içinden bir tane oksidasyon çıktı. Oksidasyon kremi bu muhtemelen. Bir tane renk açıcı krem diyor. Bir de ultra sarı aktifleştirici diyor. Hazır tüpü var. Kapağını açıyorsunuz. İçine renk açıcı kremi döküyorsunuz. Ve tozu atıyorsunuz, çalkalıyorsunuz, uyguluyorsunuz. O yüzden ben direkt işleme geçeceğim. Zaten hazırlaması çok kolay. Şimdi ben ikisini aynı miktarda karıştıracağım. Yalnız bunun vaat ettiği herhangi bir şey yok. Yani 7 tona kadar açar, 3 tona kadar açar vesaire gibi. Daha önce kullandığım için biliyorum arkadaşlar. Kopma da yapıyor, yıpranma da yapıyor. Çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Fakat bunda 7 tona kadar açma vaadi var. Göreceğiz bakalım hangisi ne kadar sürede açacak ve ben tabii ki süreyi dibine kadar kullanacağım. Koparsa da kopar. Bunun daha önce çekilmiş Koparsa Senindir isimli videosunu şuralara bir yerlere bırakırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bakalım sonuç ne olacak çok merak ediyorum. Hemen ikisini hazırlıyorum. Hazırlama bölümünü göstermeme gerek yok. Bence bu defa direkt işleme geçiyorum. Şimdi açıcıyı aynı anda hazırlayacağım ve hemen sürmeye başlayacağım. O yüzden baştan size anlatayım. Çok fazla konuşamayacağım muhtemelen. Az bir miktar boyayacağım ama yine de uygulama sağlıklı çıksın diye bir kere ürünleri eşit bir biçimde hazırlıyorum. Yani olması gerektiği şekilde hazırlıyorum. Arkalarımda bulunan koyu saçlardan birer tutam alacağım. Neden arkadan alıyorum onu bir anlatayım önce. Bu saçın dibi kendi doğal saçım. Burada 3-4 kat boya var. Koyu kumral, orta kumral, buzlu kahve, kestane renkleriyle defalarca boyadığım bir bölüm var. Ucunda da artık daha önce açılmış ve tekrar cilalarla koyulaştırılmış bir saç var. Dolayısıyla biz bu tutamda hem doğal saçı ne kadar açtığını hem defalarca koyuya boyanmış saçı ne kadar açtığını, altında oryal olan saçı ne kadar açtığını göreceğiz. Ben saçımı topluyorum. Sadece bu arkalardan çıkarttığım koyu renkli saçları ayırıyorum ve hemen karışımı süreceğim bölüme geçiyorum. Dakika dakika vereceğim arkadaşlar. Kaç dakikada hangisi ne kadar açtı, kaç dakikada hangisi koparttı göreceğiz. 2 tane eşit miktarda saçımı aldım, ayırdım. Diğerlerini de topladım ki görelim ne yapacak diye. Sol tarafa bunu uygulayacağım. Siz sağda göreceksiniz muhtemelen. Bu sürekli kaçıyor, yaramaz. Bunu da bu tarafta göreceksiniz. Folyoya saracağım ve arada açıp bakacağız ne kadar sürede açmış diye. Çünkü folyo biliyorsunuz ısıyla birlikte saçı çok daha doğru açıyor. Şöyle renkleri göstereyim. Aynı anda karıştırıyoruz şu anda. Yardım aldım. Oryal ile ilgili bu hafta birazcık araştırma yaptım. Dandik oryaller, araştırmada çıkan şeye bakın, dandik kelimesi geçiyor. Yani kalitesiz oryaller çok uçucu olur diyor. Şişme yapar. Saçınızın ısısını çok fazla yükseltir ve saçınız bu yüzden kopar, yakar diyordu bir videoda. Bir kuaförün çektiği çok güzel bir video izledim. Şu an benim karıştırdığım Neva şişme yapıyor, doğru. Ama ben daha önce kuaförde yaptırırken de şişme yaptığını gördüm. Çok kaliteli oryallerle yaptılar ama çok anlayamadım. Tabii şimdi Neva'ya baktığınız zaman fiyat olarak, gramaj olarak Palette'den yine de ucuz. Çünkü biri 30 gram, diğeri 50 gram. Tabii onda 3 karışım var. Yine de biraz daha uyguna geliyor. Sonuç önemli. Fiyatından ziyade yaptığı işlem önemli. Göreceğiz bakalım. Sol tarafıma hemen şöyle yapacağım. Yani böyle bir manyaklığı benden başka kim yapardı acaba? Hadi bakalım. Ne kadar açacaksın göreceğiz. Sevgili Palette. Bu arada Palette'nin biliyorsunuz set boyaları çok güzel. 10.1
aşırı derecede viral oldu. Ben saçlarımı platin kullanırken de dip boyamı 10.1 ile yapıyordum. Yani yıllar önce kimsenin bilmediği boyanın ilk çıktığı dönemlerde. Çok enteresan. Boyanın etkileşimi saçınızın yapısıyla çok alakalı. Herkes de aynı sonucu vermiyor ama ben aynı saçta, yani kendi saçımda kullanmama rağmen bazen turuncu çıkartıyordu. Sonrasında fark ettim ki bu arada aşırı derecede yakıyor gözümü. Çok kuvvetli bir şey sanıyorum. Çok da net göremiyorum. Ben şuradan bakayım en iyisi. Bazen turuncu çıkartıyordu. Bazen de çok çok tatlı böyle küllü bir renk çıkartıyordu. Benim anlamadığım şey, aynı saça aynı boya neden aynı etkiyi yaratmıyor? Tabii bunu da daha sonra araştırarak öğrendim. Arkadaşlar, saçın kirli olması, temiz olması, odanın ısısı, teninizin ısısı, her şey etken. O yüzden başkasında gördüğümüz bir şey kendimizde uygularken farklı çıkması çok normal. Ben sadece kendi saçımda aynı anda uyguladığım Oriel'i denemiş olacağım. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Şöyle. İyice sürdüm. Dur evladım. Çok kuvvetli bir kokusu var palettenin. Bakalım ne yapacak? Saate bakıyorum hemen. Tam buçuk. Şu an gece saat 2:30 bu arada. Şöyle yapıyorum. Hop, kapatıyorum. Ne kadar sürede sürdüm? Yaklaşık 1 dakika falan sürdü sanıyorum. 1-1,5 dakika sürdü. 1 dakikada bunu sürmüş olsam hemen 1 dakika sonrasında da diğerini sürmüş olacağım. Bu arada eldiven giymeyi unutmayın, ben unuttum. Oreal ellerinizi yakar, kimyasal nihayetinde. Şöyle önden ürünü sürerseniz saçınız kaymaz arkadaşlar koyduğunuzda. Altı da şu olmuş olur hem. Yine olabildiği kadar dibe yakın yapacağım. Sol elimle de çok zor olacak ama hadi bakalım. Diğerinin rengi beyazdı, bu mavi. Benim senelerdir kullandığım cici açıcım. Göreceğiz bakalım nasıl olacak bu işler. Uzun saç açmak da biraz daha zorlaşıyor artık. Diğeri daha katı, daha yoğun ve daha kokuluydu. Bunda öyle bir koku yok. Benim bu ürüne aşırı derecede bir sempatim var. Sırf bu yüzden bir video çekmiştim. Daha sonrasında da sürekli bu ürünü kullanmaya devam ettim. Fiyat olarak da çok güzel. Bilinmemesi de çok güzel. Ve özellikle diplerime paket atarken yeterince beklediğim zaman çok güzel de saçı açıyor arkadaşlar. O yüzden bildiğim şeyle kıyaslamak istedim. Ve altına sert bir şey koymadığım için de çok tatlı oldu gerçekten. Solaklara selam olsun buradan. Bunu da hop kapatıyorum. Önce bunu açıp yıkayacağım için aynı süre bekletmiş olacağım. 15 dakika sonra açıp bakalım ne kadar açmış ve ne hızda gidiyorlar. Sürerken Neve Blond biraz çeneme ve boynuma geldi arkadaşlar. Aşırı derecede kaşındırıyor ve yakıyor. Bu tarz ürünleri kullanırken ilk önce mutlaka teninizde deneyin. Eğer dibinden itibaren sürecekseniz, ki süreceksinizdir zaten, önceden mutlaka deneme yapın. Bunun kokusu çok fazlaydı ama tenime değse de herhangi bir yakma yapmadı enteresan biçimde. Bu çok yaktı. Zaten alışkınım ben bunu yakmasına ama dikkat edin. Önce kendinizde test edin. Ben alışık olduğum için çok dert etmiyorum. Şimdiden şişmeye başladı ve ısınmaya başladı. Elimle dokunduğum zaman ısı artıyor. Ben zaten sıcak bir ortamdayım ama bu da artmış. Evet, ikisi de sıcak. Ama çok sıcak değil. Ne kadar çok ısınıyorsa o kadar kötü bir açıcı olduğunu söylüyorlar. Şu anda ikisinin derecesi de hemen hemen aynı. Bu güzel. Bunu sevdim. Bir paket palette asla yetmez. Bütün saçımı uygulamaya kalksam, saçlarım benim biraz uzun. Şurada falan bile olsa sanıyorum 4 paket almam gerekir. Minimum 3 paket diyorum. Bunda yaklaşık 4 ya da 5 paket uygulamam gerekiyor. Yine bu biraz daha uyguna geliyor. Ama önemli olan şey
saçınızın ne kadar açıldığı. Eğer saçınızı yeteri kadar açmıyorsa bir açıcı, üzerine cilayla vesaireyle, daha önceki cila videolarımda da izleyebilirsiniz, turunculukları kapatamıyorsunuz arkadaşlar. Olabildiği kadar saçı açmanız gerekiyor. Boyayı açmaz, sürekli söylüyorum. Boyayla daha önce boyadığınız saçı açamazsınız. Daha önce açıcı uyguladığınız saçın üstüne de daha açık bir renk boya sürerek saçınızı açamazsınız. Yani dolayısıyla sizin bu saçı olabildiği kadar çok açmanız gerekiyor. Eğer platin, bebek sarısı gibi renkler istiyorsanız. Bunu da söylemiş olayım. Ben biraz daha bekleyeceğim çünkü 25 dakikada sonuç vermeye başlayacak. Şu an çalışıyor ikisi de. Açıp ısıyı değiştirmek istemiyorum. Çünkü ısının da stabil olarak kalması gerekiyor. Dandik demek istemiyorum. Ne diyebilirim ona? Kalitesiz oryallerde bu hafta araştırdığım şeylere göre diyor ki çok ağır kokar. Bunun kokusu çok ağırdı ama şişme yapmadı bunun kadar. Bunda koku yoktu, şişme yaptı. Isı olarak bakıyorum, bu da ısındı. Çok fazla değil. Bu da ısındı. Çok az bir fark var. Bu biraz daha sıcak. Yine uygun fiyatlı olan ve doğal olarak biraz daha alt kalite olan oryaller daha fazla ısınır diyor. Kabarır, paketten çıkar ve saçın pullarını açar, esnemeye başlar saç ve daha sonrası da zaten kopmaya döner diyor. Göreceğiz birazdan. Yine kalitesi düşük oryaller daha fazla oksidasyon kremiyle çalışır diyor. Biz zaten paket olarak alıyoruz. Yani o ayarlamayı biz yapmıyoruz ama biraz daha düşük kaliteli oryallere biraz daha oksidanı fazla koymanız gerekiyormuş. Bu da saçın daha fazla kızarmasına sebep oluyor arkadaşlar. Yani 1'e 1 koyacakken 1'e 2 koyduğunuz zaman oksidasyon kremini kızarma yapıyormuş ve bu da tabii ki saçta iyi bir sonuç vermiyormuş. Saçların kirliliği ile ilgili de yine bir şey izledim. Çok enteresan geldi. Derler ki saçlarınız temizken gidip saçlarınızı açtırmayın ya da kendiniz açmayın. Bunun sebebi de cildimizde doğal olarak bir terleme oluyor. Bu ter uyguladığımız kimyasalın deriye geçmesini birazcık engelliyor. Fakat saçınız kirli olduğunda da aynı şekilde kimyasal saça daha geç ulaşıyor. Doğal olarak saçınızın kirli olması çok da mantıklı değil ama yıkayıp da bu uygulamayı yapmayın. Ben dün akşam yıkadım saçımı. Herhangi bir serum, saç kremi vesaire kullanmadım. Dibine de sürmedim gerçi ama dibine de sürecek olsam bir gün önceden saçımı yıkarım. Ama 2-3 gün, 4 gün o yağlı saçlarla kalkıp da bu işlemi yapmak çok da mantıklı değilmiş. Bu bilgiyi yeni öğrendim. Ben de kirli saça uygulamaya çalışıyordum olabildiği kadar. Ben de yanlış biliyormuşum. Bunlar bu hafta öğrendiğim bilgiler. Nasıl? Açalım mı? Şu an tam 20 dakika oldu ve ben çok merak ediyorum. O yüzden meraklı biri olarak hemen açıp kapatacağım ya. Çok merak ettim. Bakınız. 20 dakikada paletlerini açtı. Seni nereden kapattım ben? Bu tam 20 dakika olmadı. Bu şu an 18 falan. Bakın doğal bölümü açmaya başlamış. Şurası çok boyalı olan bölüm. Bu da böyle. Soldaki daha hızlı gidiyor. Ama tabii keşke 2 dakika sonra mı bunu açsaydım. Bir sonraki açılışı öyle yapalım. Ben onu montajda hallederim. O 2 dakikayı keser. Aynı sürede ne kadar açmış onu veririm. Şu anda tam 20 dakika. Isıyı koruması için tekrar kapattım. Bir 10 dakika sonra yeniden açalım. Öyle yapalım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Neve Blonde doğal saçımı açmış fakat boyalı bölümde biraz takılmış ama palette çok enteresan bir biçimde doğal saçımla boyalı bölümünü neredeyse eşit derecede açmış. Ben çok şaşırdım ve daha hızlı işliyor. Sanıyorum kalite farkını bu deneme videosunda baya bir anlayacağız. Bundan sonraki videomda da Agis diye bir marka gördüm. Bunu da 39 liraya aldım. 39 liraya acaba ne kadar açacak bunu çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda bunu ve aynı videonun içinde de bunu denemeyi düşünüyorum. Bu ikisini de karşılaştıracağım. Tabii ki bunların sonucu da ortada olacak. Yani biz 4 tane açıcıyı 2 videoda karşılaştırmış olacağız arkadaşlar. Hangisi iyi sonuç verirse de saçlarımı onunla açmayı planlıyorum. Bakalım ne olacak. Gerçekten merak ediyorum ama şu anda kesinlikle burası önde gidiyor. Tam 40 dakika oldu arkadaşlar. Tam 40 dakika. Bakalım. Hop. Şöyle. Hala turunculuk var ama doğal saçla
boyalı bölümü nasıl açabiliyorsun ya? Çok enteresan. Bunda açıcı elime değdiğinde elimi diğeri gibi yakmıyor. Aynı sürede beklemiş olduğunu göre. Şöyle. Bu da başta doğal bölümü hızlı açmıştı ama şu anda eşit çalışıyor gibi görünüyor. Şurada bir koyuluk var gibi. Şöyle göstereyim. Bunu daha önce denediğimde 55 dakika sonra kopartmaya başlıyordu saçımı. Şimdi ne yapacak çok merak ediyorum. Ben bir saati zorlayacağım arkadaşlar. Isıları aynı. Şahane. Tam 55 dakika oldu arkadaşlar. Hemen açıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle açıcıyı biraz daha yayayım. Tekrar kapatıyorum. Bunu çıkarayım. 2 dakika oldu değil mi? 2 dakika fark oldu. Şöyle bunu da göstereyim. Şöyle bakın. Ve şöyle bakın. Bu daha mı yeşil gibi, küllü gibi açmış diğerine göre? Bir uzama var mı? Biraz sanki bir yıpranmaya başlama durumu var gibi görünüyor. Tekrar kapatıyorum. Tam 1 saat dolduğu zaman açacağım. 1 saat 10 dakikaya uzatmayı düşünüyorum. Çünkü hala kopmadılar. Evet arkadaşlar, gece saat 4'e 20 var ve tam olarak 1 saat 10 dakikadır açıcı saçımda uykusuzluktan mahvoldum. Açıcı saçımda 1 saat 10 dakika oldu. Aslında beklesem daha beklerim ama açıkçası şu 1 saat 10 dakikalık performansını görmek istiyorum. Şu anda saçı yıkadıktan sonra kopacak mı bilmiyorum. Bakacağım. Bir sonraki açıcı denememde bunu tekrar saçıma uygulayıp belki bir süre daha bekletebilirim ama şuraya açıcı tam gelmemiş mi? 1 saat 10 dakikadaki hali bu. Bir de buna bakalım. Bu koptu mu acaba? Bakıyoruz. Şöyle. Bu ne alemde acaba? Daha pütür pütür bir yapısı var. Palette böyle biraz daha şey gibi, saç kremi gibi, bu daha pütür pütür bir şey. Bu da yine 1 saat 10 dakikada bu kadar açmış. Şimdi saçı yıkayacağım, kurutacağım ve bakacağız. Gece olduğu için şu anda saat 4'e çeyrek var, 20 var. Yarın ben bunları gün ışığında da göstererek videoyu bitireceğim ama şimdi yıkayıp geliyorum, kurutuyoruz, bir bakıyoruz bakalım. Geldim. Şimdi ikisini de yıkadım. İkisine de saç kremi henüz yapmadım. Serum, hiçbir şey sürmedim. Şöyle siyah tişörtte de görmeniz için. Ben aynadan baktığımda şu anda, ya bu beni mahvetti bu şey L'Oreal ya. Arada çok büyük bir fark göremiyorum. Saçımda ne bu tarafta ne de bu tarafta hiçbir şekilde esneme yok. Çok enteresan. Bu daha pütürlü bir yapı, bu daha kremsi demiştim ama bunu yıkadıktan sonra yine saçta doğal bir kuruma, uçlarda minimal böyle bir tel falan sadece koptu. O da çok normal. Daha önceden defalarca açılmış bir saçın üstünde boya vardı. Bunda kopma olur diye bekliyordum. Yine uçlarda bir yıpranma var ama onun dışında hiçbir şey olmadı. Yalnız boynuma değmiş. Aynı şekilde bu da boynuma değmiş. Bunda değdiğini aynadan görene kadar fark etmedim ama burası cayır cayır yanıyor. Öyle bir fark var. Buraya baktığım zaman bilmiyorum kameradan nasıl görünüyor ama şu anda gece olduğu için doğal olarak suni aydınlatmalar var. Yarın gündüz çok net göreceğiz çünkü cila ve hiçbir şey yapmayacağım. Beklesem beklermişim bu arada. 1,5 saat falan bekleyebilirmişim. Bunu da beklermişim yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ben. Sanki böyle
Tabii ki turunculuk var. Kurutunca daha iyi anlayacağız ama arasında çok bir fark yok gibi görünüyor. Şimdi tam olarak full kurumadı ama olabildiği kadar kurudular. Bu biraz daha sanki bir tık böyle saça oynattığınız zaman biraz daha turuncu gibi. Ama dediğim gibi gün ışığında çok net anlayacağız. Burası çok böyle altın sarı. Yani turunculuk neredeyse yok. Gayet başarılı görünüyor. Bu da başarılı görünüyor aslında ama sanki çok hafif bir dorelik yine diğerine göre bırakmış gibi. Şöyle bakalım. Çok hafif arkadaşlar. Bu taraf çıplak gözle şu anda aynadan bir tık daha açık görünüyor. Şu bölüm doğal saç normal tonumu açmış. Şurası boyalıydı. Yani ben böyle bir performans beklemiyordum. Çok şaşırdım ki daha bekleyebilirdim. Bu da aynı şekilde doğal bölümü yine açmış ama turunculuk var. Kalitesiz açıcı şeklinde açmamış. Bunu da daha fazla bekletebilirdim ki daha önce defalarca kullandığım bir açıcı. Ben çok şaşırdım. His olarak da bu sanki çok ufak bir farkla biraz daha yumuşak. Burada saç biraz daha kurumuş gibi görünüyor. Şöyle tekrar göstereyim. Zaten belli ya. Kameradan da biraz belli. Bu taraf sanki biraz daha çok hafif bir dore gibi ama çok başarılı. 1 saat 10 dakika beklettim arkadaşlar. Yarın gün ışığında tekrar çekeceğim ve bunu videonun sonuna koyacağım. Olabildiği kadar sağlıklı bir uygulama yaptım. Sonuç böyle. Şahane. Bir sonraki açıcılar dediğim gibi C-Color ve Agis markayı deneyeceğim. Bunları yaptığımda sanıyorum şunu bir daha yapıp daha uzun bekleteceğim. Çünkü galiba bütün saçlarımı açabileceğim bir açıcı buldum gibi görünüyor. Buyurun bakın arkadaşlar. Yani bugün hava kapalı şansımıza biraz. Ama şöyle camlardan çıka göstereyim size. Turunculuk var. Evet. Bunda da var. Yıpranma olarak ikisine de dün gece, daha doğrusu bu sabah serum ve saç kremi sürdüm. Ama olup olan bu kadar. Tabii ki Brezilya fenimi de yıpratmış. Ama daha fazla bekletmem gerekiyormuş. Dorelik var. Evet, tamamen açmadı. Bir sonraki videoda bunlara tekrar açıcı uygulayacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Destek olmak için mutlaka bir kalp de olsa yorum bırakın. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Güzel, bilgilendirici bir video daha olmuştur. Bir sonraki videoda haftaya cumartesi görüşünceye kadar biraz daha bekleyin. Şu Agis'i de deneyelim. C-Color'ı da deneyelim. Ondan sonra ne istiyorsanız alın boyayın kendinize. Görüşürüz.